Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında ev yapımı şahane bir narlı lokum tarifi veriyorum. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Tarifimiz için bir adet büyük boy nar kullanacağız. Öncelikle yıkayıp baş kısmını yuvarlak olacak şekilde kestikten sonra hangi tarafı daha çıkıntılıysa yani daha yüksekse o tarafından bu şekilde çizikler atıp ardından elimizle açalım. Narımızı açtıktan sonra dilediğiniz gibi ayıklayabilirsiniz. Tahta bir kaşıkla vurarak içini de dökebilirsiniz. Çok fazla karıştığı için, fazla da nar kullanmadığım için, sadece bir tane olduğu için ben elimle tek tek ayıklamayı daha da uygun gördüm. Dilerseniz ayıklarken elinize eldiven giyebilirsiniz. Çünkü ellerinizi fazlaca karartacaktır. Benim de tırnaklarımı biraz kararttı ama çok da sorun etmedim açıkçası. Zaten eldivenle çalışmayı da çok fazla sevmiyorum. Narın tamamını ayıkladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıp ardından tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar, yani suyunu çıkartıncaya kadar blenderdan geçirelim. Blenderınız yoksa mutfak robotu da kullanabilirsiniz. İstediğimiz kıvama geldikten sonra süzgeçten süzelim. Ben öncelikle süzmek için bu şekilde bir ölçü bardağı kullandım ki daha sonrasında kaç mililitre olduğunu bileyim. O yüzden küçük bir süzgeç kullandım. Birazcık zor oldu açıkçası ama ilk başta o şekilde başladığım için tekrardan değiştirmek istemedim. Narımızın tamamını bu şekilde süzüp içerisindeki çekirdeklerini de ayıklayalım. Ben bir adet nardan toplamda 200 mililitre, yani tam bir su bardağı kadar nar suyu elde ettim. Şimdi nar suyumuzun içerisine bir su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde mısır nişastası ilave edelim ve sürekli karıştırarak tamamen pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz ama mısır nişastası her zaman bu gibi tatlılarda çok daha güzel bir kıvam verdiğinden mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi geçelim diğer aşamamıza. Burada öncelikle uygun bir tencereyi ocağa alıp içerisine 2 su bardağı kadar toz şeker ekledikten sonra üzerine de yarım su bardağı su ilavesi yapalım. Kullandığım su bardaklarım klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Ve üzerine sadece bir tane olacak şekilde limon tuzu ekledikten sonra orta ateşte sürekli karıştırarak tamamen ısınmasını, hafiften kaynamaya başlamasını bekleyelim. Bu arada nişasta dibine çökmüş olabilir karışımımızın. O yüzden tekrardan bir güzel karıştırıp pürüzsüz olduğundan emin olduktan sonra şerbetimizin içerisine ilave edelim ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada kollarınız birazcık yorulabilir. Gerçekten çok uzun bir süreç. Ben kısık ateşte toplamda 20 dakikaya yakın pişirdim bu şekilde. Kollarım birazcık yoruldu ama sürekli karıştırarak kıvamını aldırmaya çalıştım. Bu kıvamını aldırmazsanız eğer sonrasında suyunu bırakıp istediğiniz gibi bir lokum olmayabilir. O yüzden bu aşamada birazcık sabırlı davranmanızı tavsiye ediyorum. Tüm aşamaları gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde sizlere geçtim. Sonuçta kıvamı bu şekilde oldu. Hiç aşağıya akmayacak derecede bir kıvamı olması lazım. Ardından üzerine birazcık tane fıstık ekledim. Yeşil fıstık ekledim. Siz dilerseniz ceviz, fındık, fıstık ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Ve birkaç dakika daha kavurdum. Bu aşamaların hepsinde ocağımız mutlaka kısık ayarda olmalı. Ve artık lokum harcımız neredeyse hazır oldu. Şimdi uygun bir
ismini unuttum pardon. Tepsi alalım. Üzerine de bir tane yağlı fırın kağıdı yerleştirip fırın kağıdımızın üzerine sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Eğer yağlamazsanız daha sonrasında lokum üzerine mutlaka yapışacaktır. O yüzden bu işlemi atlamayalım. Ve hazırladığımız kaynar olan lokum harcını hızlı bir şekilde üzerine boşaltıp üzerini de spatulamızla düzleştirelim. Bu aşamada karışım o kadar çok sıcak ki kesinlikle el değdirmemeye dikkat edin. Hem elinize yapışabilir hem de yanık oluşturabilir. Aklınızda bulunsun. Üzerini de bu şekilde düzleştirdikten sonra kenarlarını içe doğru kapatalım ve mutlaka yağlı fırın kağıdımızın her tarafının güzelce yağlı olduğundan emin olalım. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bu şekilde beklettikten sonra mümkünse bir gece kadar buzdolabında tamamen donmasını bekleyelim, soğumasını bekleyelim. Mümkün değilse de 3-4 saat kadar tamamen soğumuş olması yeterli olacaktır. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeterince soğuttuktan sonra öncelikle üzerindeki yağlı fırın kağıdımızı güzelce açalım. Bu aşamada özellikle az önce belirttim. Fırın kağıdımın bu kısmını çok fazla güzel yağlamadığım için hafiften yapışmıştı ama iyi ki de çok kontrollü bir şekilde davranarak kurtardım. Şimdi fırın kağıdımızı kenara alıp tepsimizin üzerine bolca mısır nişastası serpiştirelim. Ardından hazır olan lokumumuzu üzerine ters çevirip yine fırın kağıdımızı ihtiyatlı bir şekilde alalım. Gerçekten çok lezzetli bir lokum oldu. Hazırlarını aratmayacak, hatta hazırlarından çok daha güzel oldu diyebilirim. Çünkü gerçek nar kullandık. Hazırlarında bazen sadece nar aroması kullanılabiliyor. O yüzden sadece aromasını hissediyorsunuz ama burada hem nar hem fıstık hem şeker yermiş gibi bir tat oluştu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hazır olan lokumumuzu bıçakla yavaşça keselim. Dilediğiniz boyutlarda kesip hazırlayabilirsiniz. Bu aşamalarda bıçağa yapışacaktır doğal olarak lokum olduğu için. O yüzden ihtiyatlı bir şekilde yavaşça kesmeyi ihmal etmeyin. Bu arada kanalımda sadece tatlı değil birçok börek ve yemek tariflerim de mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tariflerimi de izleyebilirsiniz. Kenar kısımlarını da özellikle açık kalıp birbirlerine yapışmaması için bu şekilde tamamen nişastaya buladım. Daha sonra daha küçük dilimler haline getirerek elimle üzerindeki fazla nişastasından arındırıp servis tabağının içerisine aldım. Bu aşamadan sonra dilerseniz bu şekilde tek streçe sararak buzlukta da bekletebilirsiniz. Ve narlı lokumumuz artık servise hazırdır. Gerçekten çok lezzetli bir lokum oldu. Hemen deneme amaçlı zaten sizlere göstereceğim. İstediğiniz kıvamda ve yabancı maddeler, gereksiz ürünler kullanmadan hazırlanabilecek tamamen doğal ev yapımı bir lokum oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen emeklerimin karşılığı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıda
aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.